Doğu Akdeniz'de bir ada ülkesi. Suç oranının çok düşük olduğu, kumarhanelerin serbest olduğu, kendi halinde fakat pahalı, turist sezonunu dolu dolu yaşayan bir ülke Kıbrıs, Akdeniz'deki üçüncü, en büyük ve en kalabalık üçüncü adadır. Kimine göre cennet, kimine göre ise uzak durulması gereken bir yer. Dediğim gibi pahalı, geçim zor ancak hayat şahane. Kuzey Kıbrıs'ın sahip olduğu toprak alanı ise sadece 3351 kilometrekare. Bu küçük bölge yaklaşık 400 bin kadar yerel insana da ev sahipliği yapıyor. Elbette yaklaşık 6 ayı bulan turist sezonunda Kuzey Kıbrıs nüfusu 1 milyonu rahatlıkla aşıyor. Adanın nüfusu 1 milyon 267 bin, %51'i erkek, %40'ı kadın nüfusudur. Yerel insanlardan çok dışarıdan gelen Rusların ve yabancı uyruklu zenginlerin keyif sürdüğü bir ada burası. Uluslararası çapta hiçbir ülke tarafından tanınmayan, sadece Türkiye tarafından tanınan, Türklerin gözetiminde olan bir yerdir. Aslında tanınmıyor olmasının bazı avantajları da yok değil. Çünkü bir devlet statüsüne girdiği takdirde dünya siyasetine doğrudan karışmak zorundalar. Bu da dışarıdan mültecilerin kabul edilmesi veya olası global krizlerde diğer ülkelere yardımlarda bulunulmasını gerektirir. Bu nedenle Kıbrıs halkı dünya gündeminden uzak, güvenli bir yaşama sahipler. Zira buranın bir ada ülkesi olması onları sadece Güney Kıbrıs'la komşu yapıyor ve sınır güvenliği adına bir endişe içerisinde değiller. Adanın suç işleme oranları bir hayli düşük. Çünkü suç işleyen bir insanın ülkeden karayoluyla başka coğrafyalara gidebilmesi imkansız olduğundan insanlar burada düzgün ve kurallara uygun bir yaşam sürüyorlar. İnsanlar burada özellikle kış aylarında evlerini sıkıca kilitleme gereği duymadıkları gibi benzer şekilde arabalarının kontağını kapatmaya gerek duymadan dükkanlardan alışveriş yapmaya çıkabiliyorlar. Marketler, dükkanlar dolu ve içeride sürekli bir müşteri sirkülasyonu var. İnsanlar burada Türk lirası kullanıyorlar. Fakat endişelenmenize gerek yok. Kıbrıslı esnaflar Euro veya Amerikan doları gibi dünya çapında geçerli para birimlerine de son derece sıcak bakıyorlar. Yerel halkın yüzlerine baktığınızda bir samimiyetsizlik göremiyorsunuz. Size doğal şekilde gülümsüyorlar. Yüz hatları içten bir şekilde size tebessüm ediyor. Bunun bir sevgi göstergesi olduğunu içtenlikle hissedebiliyorsunuz. Kuzey Kıbrıs'ın başkenti ise Lefkoşa ve aslına bakarsanız Güney Kıbrıs ile aynı. Lefkoşa ikiye bölünmüş bir şehir ve bir tarafı Güney Kıbrıs'a ait, diğer kısmı Kuzey Kıbrıs halkına aittir. Bu anlamda dünyada başkenti ikiye bölünmüş ve iki farklı yönetim tarafından idare edilen tek yerdir Lefkoşa. Kıbrıs'ın tek can alıcı noktası burayla sınırlı değil. Ülke Lefkoşa'nın dışında Gazi Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele olmak üzere 5 farklı yerleşim yerinden yönetiliyor. Örneğin Gazi Mausa sadece turistik olmakla da yetinmeyen, aynı zamanda binlerce öğrencinin eğitim gördüğü bir yer. Buraya hem Türkiye'den hem de yabancı ülkelerden pek çok öğrenci geliyor ve bu güvenli ülkede eğitim alma şansı elde ediyorlar. Girne, Kuzey Kıbrıs için en stratejik ve en gelişmiş şehirlerden bir tanesi. Orayı çok fazla turist ziyaret ettiği gibi kalıcı olarak yerleşmek isteyenlerin de ilk tercihleri arasında yer alan bir yer. Çünkü bu bölge tam anlamıyla şehirleşebilmeyi başarmış ve oturaklı bir yapıya sahip. Restoranlar, kafeler, ticari işletmeler, kurumsal işler gibi şehir hayatına dair daha birçok olanak barındırıyor Girne. Bunların yanı sıra Kuzey Kıbrıs'ta çok ama çok dikkat çeken bir durum daha var. Orada sadece Ukrayna'dan değil, Pakistan'dan, Sri Lanka'dan, İran'dan ve çeşitli Afrika ülkelerinden de pek çok göçmen göreceksiniz. Adanın yüz ölçümü son derece küçük olduğundan, toplu taşıma sisteminin gelişmiş olduğundan bahsedemeyiz. Yine benzer şekilde bu ülkede bir emlakçıdan ev veya dükkan kiralarsanız, kiralarınızı yerel para birimi olan Türk lirası ile değil, Euro, İngiliz sterlini veya döviz cinsinden ödemeniz gerektiğini de mutlaka belirtmek gerekir. İnsanlar burada elektrik ihtiyaçlarını da kart dolumuyla gidermekteler. Yani sınırsız şekilde kullanıp eve fatura gönderme olayı diğer ülkelerin aksine burada yaygın değil. Size verilen karta yükleme yaparak bu hizmetlerden faydalanıyorsunuz. Kuzey Kıbrıs'ta yerel insanlarla alakalı garipsenecek bir zihniyet ayrılığı da mevcut. Kıbrıslı insanlar her ne kadar Türkiye çatısı altında bir yaşam sürseler de herkesin bundan memnun olduğunu söyleyemeyiz. Ada halkı, adadaki aksaklıkları ve ekonomik sorunların pek çoğunu Türkiye'ye bağlı bir yaşam sürmelerine bağlıyor ve gerekçe olarak size sunuyor.
Onlar kalkınmış bir Kıbrıs hayatı için daha çok Güney Kıbrıs halkına emriniyorlar ve onları örnek alıyorlar. Türkiye'ye bağlı kalmak Kuzey Kıbrıslılar için bir zaman kaybı olarak görülebiliyor. Zira Türkiye bir Avrupa Birliği ülkesi değil ve sınırlarında sürekli terör ve mülteci olayları yaşanıyor. Hal böyle olunca Türkiye hızlı bir kalkınma süreci geçiremediği gibi Kuzey Kıbrıs da yeterince güçlü, refah bir ada haline gelemiyor. Bu sebeple siz Türkseniz ve Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a yerleşmeye giderseniz sizi ilk seferde fazla sıcak karşılamayabilirler. Çünkü adada zaten iş imkanları sezonluk olduğundan kalıcı, iş sektörlerinde Türk rakipler istemiyorlar. Bunun yanı sıra az önce de belirttiğim Türkiye'ye karşı bir antipati durumu var. Zaten orada Türkçe konuşan her insan kendini Türk olarak görüyor gibi bir durum söz konusu değil. İnsanlar kendilerine çoğunlukla Kıbrıslıyım diyorlar ve Kıbrıs Türküyüm cümlesini çoğu zaman işitmeyebilirsiniz. Hatta Kuzey Kıbrıs siyasetinde halkın bir kısmı Güney Kıbrıs'la birleşmeye de son derece sıcak bakıyor. Kıbrıs'ın en büyük bankası Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi'ne ait. Kilise ayrıca ada halkının sosyal ve politik hayatında da önemli bir rol oynamaktadır. Büyük İskender adayı milattan önce 333'te Asuriler, Mısırlılar ve Perslerden ele geçirdi. Kıbrıs 16 Ağustos'ta İngilizlerden bağımsız hale geldi. Ancak bağımsızlıklarını her yıl 1 Ekim'de kutluyorlar. Yunan aşk tanrısı Afrodit'in Kıbrıs'ta doğduğuna inanıyor. Ülke, tanrıların oyun alanı olarak da bilinir. Ada ulusu bakır ve bronz çağlarında altın çağını görmüştü. O zamanlar ülke en zengin ülkelerdendi. Tuhaftır ki Kıbrıslılar balık tutmaktan hoşlanmazlar ve bir ada ulusu olmasına rağmen balık çok sık pişmez. Kıbrıs'ta sadece erkekler için olan bazı kafeler var. Tipik Kıbrıs vatandaşı favori restoranlarında haftada bir yemek yiyor. Kıbrıs'ın haritadaki şekli puro borusuna benzer. Bayrağın şeklinden de gözlenebilir. Kıbrıs'taki bütün bir şehrin UNESCO Dünya Mirası listesi olduğuna inanıyor musunuz? Bu şehrin adı Pafos. Ülkede Pafos şehri de dahil olmak üzere toplam 3 UNESCO Dünya Mirası alanı bulunmaktadır. Dünyanın en eski şarap etiketi Kıbrıs'a ait. Evet, doğru duydun. Commandaria 5000 yıl öncesine dayanan dünyanın bilinen en eski şarabı olarak bilinir. İngiliz kraliyet düğününe ev sahipliği yapan tek yabancı mekan Kıbrıs'tır. Düğün 12 Mayıs 1191'de Kral Richard ve Kraliçe Joanna arasında gerçekleşti. Kıbrıs'ta dileklerimi yerine getiren bir ağaç var. Baf'taki Hristiyan mezarlıkların girişindeki bu ağaç, mendil ve kurdelelerle süslenmiştir. İnsanlar infertil kadınların çocuk sahibi olacağına inanıyor ve onlara ait bir şey ağaca bağlandığında iyi olanın olacağı inancıyla insanlar sevdiklerine geri döneceklerine inanıyor. Suç oranının çok düşük olması nedeniyle Kıbrıs, dünyanın en güvenli yerleri arasındadır. Kıbrıs'ın kazandığı ilk olimpiyat madalyası Londra 2012 olimpiyatlarında oldu. Kazanan Pavlos Kontides olmuştur. Adada 20 nadir tür orkide ve 371 göçmen kuş türü görülebilir. Kıbrıs bayrağına haritasını ekleyen iki devletten biridir. Merak edenler için diğer devlet Kosova. Bir zamanlar İngilizler tarafından yönetildiği için adada birkaç İngiliz askeri üssü hala var. Dünya çapında toplam 1951 çiçekli bitki türünden 140'ı sadece Kıbrıs'ta bulunmaktadır. Nadir bulunan koyun çeşitleri, Kıbrıs muffonu, yalnızca bu ülkede görülür ve dünyanın başka hiçbir yerinde görülmez. Paskalya, Kıbrıs'taki en önemli mevkide rahip Yunan Ortodoks inancını takiben nüfusun yaklaşık %80'ini oluşturuyor. Olimpos Dağı, Kıbrıs'ın deniz seviyesinden 1951 metre yüksekteki en yüksek noktasını oluşturuyor. Kıbrıs her sene 40 günde yağış almaktadır. Avrupa Birliği'nde solda araç süren 4 ülkeden biridir. Diğer üçü Birleşik Krallık, İrlanda Cumhuriyeti ve Malta'dır. Işığınızı birine tutarsanız çabucak durmasını ve geçmesine izin verdiğiniz anlamına gelir. Ülkenin nüfusunun yaklaşık %30'u sigara içiyor. Ülke bu sağlıksız alışkanlığını azaltmak için sigara yasağı koydu. Bununla birlikte ülke çapında çeşitli kuruluşlarda sigara içilmesine hala izin verilmektedir. Bir kuaför, güzellik uzmanı, tırnak sanatçısı veya megabet oyun ofisine ülkede kolayca erişilebilir. Kıbrıs gün ışığıyla biliniyor. İngiltere'de alınan miktarın neredeyse 2 katı olmasıyla beraber bir yılda 300 günden fazla güneş alıyor. 1980'de batan Ro-Ro feribot olan Zenobia batığı, bugün dünyanın en büyük dalış cazibe merkezlerinden biridir.
Bir videonun daha sonuna geldik. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.